Arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize selamlar. Bugün karşımızda şöyle kim bu? BYD Dolphin. Şöyle videoya başlamadan önce ilk önce bir like alırsam, bir abonelik alırsam, bir de bildirimleri açarsak çok mutlu olurum. Şimdi aracın normal bir anahtarı da var tabii ki. Biz NFC kartla takılacağız bugün. Böyle anahtarı aynaya yaklaştırıyorsunuz. Kartı cebinize koyuyorsunuz ve direkt aracı çalıştırabiliyorsunuz. Hemen dış tasarımından başlayabiliriz. Ön tarafta büyük bir BYD logomuz var. Burası böyle değişik plastik bir malzeme. Burası komple cam arkadaşlar. Gündüz ledleri burada. Far tasarımı da bu şekilde. Öndeki 360 kameranın öndeki kamerası da buraya konumlandırılmış. Şimdi aracın boyutlarından bahsedeyim biraz. 1658 kilogram, 4290 milimetre uzunluğunda, 1770 milimetre genişliğinde ve 1570 milimetrede yüksekliğe sahip. Şimdi 0-100'ünde deneyeceğiz bakalım. Kış lastikleriyle nasıl bir sonuç alacağız. Biraz sarıyor bu arada araba. Şimdi ben arka stop grubundan bahsedeyim. Ben çok beğendim. Çok dikkat çekici. Kendine has bir görüntü olmuş. Ben beğendim. Sanırım buralarda geri vites lambalarımız var. Bu ledler çok kaliteli duruyor. Yine BYD'nin Build Your Dreams yazısı camın içine koyulmuş. Arka park sensörlerimiz de bu şekilde konumlandırılmış. Geri görüş kamerası da burada. C sütununu görüyorsunuz. Köpek balığı antenimiz mevcut. Ben gördüğüm her şeyi o an size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi mesela araç AC ve DC şarj olabiliyor. Batarya kapasitesi 60.4 kWh. AC'de 0'dan 100'e 6 saat 12 dakikada doluyor. DC şarj süresi %10'dan %80'e 40 dakika, %30'dan %80'e 29 dakika. Karma menzilde 427 kilometre ve 100 kilometrede de ortalama verisi şehir içi şehir dışı 15.9 kWh. Şöyle kapatalım. Tabii bagajına bakmayı unuttuk. 345 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bunlar şarj kablolarımız. Bunun içinde de araçtan elektrik almak için bir aparatımız var. Yani herhangi bir kampa gittiğinizde sizi bayağı bir rahatlatıyor elektrik konusunda. Kahve makineniz olsun, lambanız olsun, direkt takıp şarj çekebiliyorsunuz. Şimdi burası da bayağı bir kalabalık. Bunu kaldırıp buraya da takabiliyorsunuz. Yaklaşık bir karışlık bir mesafe oluyor. Koltuklarımız da 60'a 40 oranında yatabiliyor. O zaman da 1310 litre bir bagaj hacmi sunuyor bize. Elektrik bir bagajımız yok. Olsa iyi olurdu. Arkadan güzel duruyor gerçekten. Tasarımını beğendim. Şimdi isterseniz bir de kaputun altına bakalım. Sonra bir arka yaşam alanından da bahsedeceğiz. Amortisör yok. Şöyle elektrik motorumuz burada. Ya buraya böyle bir ufak bir göz daha konulabilir miydi bilmiyorum ama konulsa koyarlardı herhalde. Motorumuz da bu şekilde. Su haznemiz burada. Mesela şu kısımlarını ben pek beğenmedim. Biraz daha iyi bir işçilik olabilirdi sanki. Şimdi benim boyum 1.83. Koltuk da bana göre ayarlı. Ama biraz daha rahat kullanıyorum ben. Koltuk bayağı geride, size öyle söyleyeyim. Ona rağmen çok iyi. Baş mesafem çok iyi diyemem. Cam tavandan dolayı biraz burada bir daralma var.
Yani tam geriye oturduğum zaman şöyle söyleyeyim. 2 parmaklık bir boşluk kalıyor. Burada 2 tane Type-C çıkışımız var. Burada dergiliğimiz mevcut. Buraya da 2 farklı göz yapmışlar. Burası deri. Burası da böyle nubuk gibi bir malzeme. Tam anlayamadım. Şöyle 2 tane bardaklığımız var. Arkaya geçiş yok. Siyah döşemeyi seviyorum ben. Yukarıda siyah döşeme kullanılmış. Bunlar, kapıyı kapatalım. Gördüğünüz gibi dokunmatik. Güzel. Burası da sert malzeme. Yine burada da değişik bir malzeme kullanılmış ama bence bu malzeme çok kullanışlı değil. Yani biraz kolay iz bırakabiliyor. Burada da yine deri malzeme devam ediyor. Arka yaşam alanımız da bu şekilde. Bu arada koltukları çok beğendim, tasarımını. Yavaş yavaş sürüşümüze geçebiliriz. Ön kısımda bizi 5 inçlik LCD bir gösterge paneli karşılıyor. Ve 12.8 inçlikte bir multimedya ekranımız var. Şimdi buradan diğer BYD modellerinden de bildiğiniz gibi direksiyondan ekranı döndürebiliyoruz. Ben bu özelliği seviyorum. Aynı şekilde buradan da bastığımız zaman multimedya ekranımız yatay ve dikey oluyor. Bu kısımda cruise kontrol ünitelerimiz var. Kullanılışı çok kolay, basitleştirmişler. Bu kısımda da radyo kontrol ünitelerimiz var ve menüye buralardan bakabiliyoruz. Bugün bizim bir test konumuz var. Aybars Bey, aracın da sahibi. Şimdi bu açıklama kısmına da Aybars'ın Instagram hesabını bırakacağım. Böyle detaylı sorularınız olacak olursa, Aybars da yaklaşık 2784 kilometredir bu arabayı kullanıyor. Detaylı sorularınızı Aybars'a sorabilirsiniz. Instagram adresini, linkini bırakacağım açıklama kısmına. Ön kısımdaki malzeme de yine arkayla aynı. Bu malzeme de bu şekilde. Dediğim gibi biraz bak böyle izler bırakabiliyor ufak tefek. Bunları işte Aybars Bey'e sorarsınız, tamam mı? Havalandırma ızgaralarımız bu şekilde. Burası sert bir malzeme var. Aynı şekilde devam ediyor. Bu kısım piyano bilek. Geniş bir torpidomuz var. Burada bir böyle gözümüz var. Telefonunuzu, eşyalarınızı koyabileceğiniz 2 adet bardaklığımız mevcut. Şurada bir gözümüz var. Burası da genişliği güzel. Litre olarak şu an bilemiyorum ama kolçağımız yok. Maalesef. Kolçağımız yok. Tamam. Güzel. Bir de bu ünitenin altında bir boşluğumuz var şurada. Şurada, evet. Böyle derin bir göz, güzelmiş. 1,5 litrelik pet alıyor rahatlıkla. Evet. 2 tane burada şarj kablo. Doğru, onları söylemeyi unuttuk. 2 tane arkada. Type-C, arkadakini biliyorsunuz. Bu arada sim kartı gördüm Aybars. Buradaymış. İçinde de var büyük ihtimalle. Evet, muhtemelen. Vitesimizi buraya almışlar. Kullanışı bayağı kolay. 360 kamera, görüntü kalitesi çok iyi. Şöyle çeşitli açılardan gayet de hızlı çalışıyor. Birebir fren yaptığınız zaman, farları açtığınız zaman aktif olarak hepsi orada görünüyor. Bu çok güzel bir özellik. Bu Çinlilerin bu detay özellikleri var ya, çok ilginç. P'ye de şuradan alabiliyoruz. O da çok basit. Kamerayı buradan da açabiliyoruz. Yolda giderken de açacağız zaten. Buradan aracı şeffaf yapıyor. Şu özellik, şuradan çıkalım. Şu özellik çok iyi çalışıyor. Biraz kısalım. Zaten bir de şunu tekrar göstereyim. Havalandırma ünitemiz 3 parmak. 5'e getirdiniz, çektiniz. 5'e geldi. Kıstım 1. Çok güzel çalışıyor. Koltuk ısıtmalarımızda ekrandan kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Diğer çeşitli özelliklerde diğer BYD modellerinden de biliyorsunuz aynı menü. Evet, yavaş yavaş testimize başlayalım. Buradan GPS'imizi açtık. Şöyle koyuyoruz. Birkaç videodur bahsediyorum. GPS tamamen yerli bir üretim. 0-100
100, 200, 0, 400 ölçümlerinizi bu cihaz sayesinde başarılı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 25 adet uydudan sinyal alabiliyor. Gayet de sağlıklı çalışıyor. Uygulaması da burada. Buradan açtık. Evet, yavaş yavaş testimize geçebiliriz. Şöyle connect diyelim. Eldivenlerimi sonra takacağım. Kitim ekranını açalım istersen. Açalım abi. Grafiği sıfırlayayım mı? Olur. Şuradan drive dedik, drag dedik. Burada çok eğim yok, çok az. Zaten cihaz da onu gösteriyor kaç olduğunu. Bu arada arkadaşlar şu an Eco moddayız. Buradan aracın modunu Sport'a alıyoruz. Şu tuşla bir kere bastıktan sonra şöyle hızlanma zamanlayıcısı deyip tuşa basıyoruz. Şimdi 0-100'ü araç kendi de ölçecek. Buradan da G-Pace söyleyecek. 0-100'le başlayabiliriz. Şimdi şöyle yerler biraz ıslak. Araçta 204 beygir biraz fazla güçlü geliyor kasasına göre. Biraz fazla sarıyor. Bu yüzden ben dip gaz vermek istemiyorum. İsterseniz bir dip gaz da vereceğim ama siz de görün ne yaptığını arabanın bu hava koşullarında, bu asfaltta. Onun için çok gaz vermeden tadında hızlanma yapacağım. Evet, başladım. Gördüğünüz gibi maalesef böyle yapıyor. O yüzden evet. Burada 7,5 saniye gösterdi. Corrected 8.28. Araçta 7,5 verdi. Şimdi size önce amortisörlerden başlayayım. O kadar güzel, o kadar yumuşak bir amortisör sistemi var ki. Bu arada önlerde McPherson amortisörler var. Arkada da bağımsız amortisörler. Şehir içinde inanılmaz rahat edersiniz bunlarla. Baştan söyleyeyim. Tabii ki bu araçla segmenti gereği de çok böyle viraj yapayım, sportif kullanayım diyorsanız bu aracı almayın. Çünkü bu amortisörlerle virajlarda tehlike yaşayabilirsiniz. Ancak abarttığınız sürece normal kullanım koşullarında süspansiyonlarını çok sevdim. Şimdi arabanın sevdiğim özelliklerini de söyleyeceğim. Sevmediğim noktalara da değineceğim. Yol sesinden biraz bahsedeyim. Evet, biraz yol sesi var. Şimdi rüzgar sesi de bu kilometrelerde çok rahatsız etmiyor ama geliyor. Ancak müzik sesini biraz açtığınız zaman daha keyifli yolculuklar yapabilirsiniz. Şimdi 2800 kilometredir Aybars kullanıyor. O buhu probleminden bahsetti biraz. Yani mesela 1-2 dakikada çözdüğünden bahsetti. Biraz bu sürüyor. çözmesi yavaş. Bu çözmesi yavaş. Mesela başka senin sevmediğin bir özelliği var mı aracın? Yani A sütununun çok geniş olması görüşü daraltıyor. Evet, burada şimdi telefon falan var da yani şuraya bir cam koyulmuş ancak biraz geniş geliyor gerçekten. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şehir içinde yayalara, bisikletli olanlara bunlara dikkat etmek gerekiyor. 2 saattir falan araçla zaman geçiriyoruz. Menzili gerçekten birebir tutuyor. Onun dışında 110 km sabit hızlarla böyle 17 ile 20 kWh arası bir tüketimi oluyor aracın. Şuradan normal modumuza alalım. Şu an %62 bataryamız mevcut ve 250 kilometre menzil gösteriyor. Fabrika verileri de ortalaması sanırım 19.5 miydi? 420 kilometre olarak biliyorum, kilowatt olarak dikkat etmedim. Fabrika verisi 15.9 kWh 100 kilometrede tüketiyor. Aybars, sen neleri gördün? Sanırım sakin şehir içi kullanımında evet. 12-13 kilowattlara kadar düştü.
Evet. 50 kilometrelik, son 50 kilometrelik hesaplara göre. Şimdi burada araç son 50 kilometrelik ortalamayı hesaplıyor. Yani 50 kilometrede bir size ortalamayı gösteriyor burada. Doğru mu? Değil. Sadece 50 kilometrelik veriyi kilometre her kilometrede bir grafikte nokta atıyor, onları hesaplıyor. Ama sana 50'yi gösteriyor. Yani 60 yaptın mı son 50'yi gösteriyor. 50'den sonrasını göstermiyor, buraya koymuyor. Anladım. Tamam. Bu da böyle bir bilgi olsun. Dediğim gibi 110 kilometre hızlarda eğimsiz bir yolda yaklaşık 17 kWh yakıtı ortalaması oluyor. Şimdi bu arada hemen şurada aracın adaptif cruise kontrolünde deneyelim. Adaptif cruise kontrol de var. Kırmızı ışıkta durduğunuz zaman kendisi duruyor. Yeşil yandığı zaman gaza basmanıza gerek yok. Kendisi devam ediyor. Şimdi ben şuraya 110 kilometre 120 kilometre gibi bir hızla viraj testi yapmak istiyorum. Şu an şeridi gördü mü? Gördü. Evet. Zaten yüksek hızlarda çalışmıyor sistem. Evet. Şimdi bir de burada deneyelim. Şeridi gördü mü? Şeridi görmedi. Diğer virajda deneriz. Virajlarda biraz yatıyor. Ama zaten bu virajı maksimum bu kilometrede dönmeniz gerekiyor bu araçla. Biraz yatıyor ama amortisörleri inanılmaz konforlu. Verdiğiniz için lütfen kısa sonra geçin. Hey BID. Klimayı kapatır mısın? Tamam, klima kontrolünü kapattım. Mesela. Çok güzel çalışıyor. Tabii camları kapatıyorsun. Perdeyi şu an hiç konuşmaya gerek yok. Perde kamera var çünkü. Evet. Yani hepsini açabiliyorsun. Şurada oradan kullanım şey yapabiliyorsun. Kumanda edebiliyorsun. Güzel. Güzel bir özellik. Türkçe yapmışlar. Hey BID. Klimayı aç. Tamam, klima kontrolünü açtım ve geçerli mod olarak buz çözme modu seçildi. Çok iyi. Bak direkt sarıyor. Direkt sarıyor. 204 beygir. Bu arada ara hızlanmaları güzel. Şöyle söyleyeyim, koltuğa yapıştırıyoruz. 3 gün önce Antalya'dan geldim. Çok keyifliydi. Uzun yol. Uzun yol nasıl? Çok keyifliydi. Koltuğun oturma pozisyonu falan güzel, Çok rahat. rahat. Her şeyi çok rahat. Evet. Yani rahatsızlık verebilecek hiçbir şey yok. Evet. Çok konforluydu. Beklemediğim kadar konforluydu. Ve normal şartlarda hani sakin kullanımda full depo çıkarsanız maksimum 2 şarjda gelirsiniz böyle. Evet. Pardon, minimum. Çok rahat. Yalnız arabada biraz daha izolasyon isterdim. Biraz ses geliyor. Tabii ki elektrikli araç. Tabii ki çok sessiz. Onun da bir etkisi var. Şimdi ben burada desibel ölçer cihazı kullanıyorum. Bir bakalım abi. Ne verecek? Şimdi şöyle bir 120'ye çıkalım. ...70 gibi. Şimdi bir 90'a inelim. 90 kilometre hıza düşelim. ...66-67,5 arası. 100 kilometre. ...68 gibi. Evet, 70 gibi ses veriyor. Şimdi bu desibel oranlarıyla fiyatı karşılaştırdığımız zaman bence bu araç alınır. Daha yüksek desibel, daha fiyatlı modelleri de ben test ettim.
bunun değerlendirmesini biraz da siz yapın. Ya benim şahsi fikrim, bana göre bu fiyata bu araba alınabilir. Şimdi şurada da bir top speed deneyelim. Fabrika verileri 160 kilometre. Şu an 160'ı geçtik. Bu arada bayır yukarı yapıyor. Evet, 170'te kesti. Bazen fabrika verileri tutmuyor birbirini. Ben orayı da çözemiyorum. Evet. Acaba o fabrika verisi Çin'e göre mi? Yani benim şu O- top oynama speed'de oluyor. tutmadığı bir tek bunu gördüm. Buna şahit oldum. İlk defa elektrikli araç kullandığım için. Evet. Sport modu aldığımız zaman işte heyecandan bunları unutuyorum söylemeyi. Direksiyon da sertleşiyor. İşte bunların hepsi ayrı özellikler. Hani her marka modelde direksiyon sertleşmesi yok. Sport'a aldığın zaman gaz tepkimesi sadece değişiyor. Ama BE Dolphin'de buna da değinmişler. Bu da güzel bir özellik. En basitinden launch kontrol koymuş adam. Tabii launch kontrol var. 0-100'ünüzü ölçüyor. Gibi yani bunlar özellikler. 360 kamera var. Başka ne diyebiliriz dikkat çekici olarak? İşte LED, arka farlar LED, ön farlar LED. Sinyaller de LED olsun isterdik. Evet. Oradan bir eksiklik var. Çok bir detay. Evet. Şöyle ara hızlanma yapalım bir daha. Her türlü yeterli. Şu an 21.7. Hani bu basmaya göre 21.7. Evet. Ki deminden beri gazlıyorum. 120'nin üzeri şerit takibi algılamadı. Şimdi 119'da bastım, algıladı. Bu arada cruise kontrol 1.1 değil de 5.5 çıkıyor. Mesela 120, şu an 115'e düşürdüm. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Şimdi diyelim ki direksiyon başında uyudum. Bakalım Dolphin ne tepki verecek? Şu an şerit takipten çıktı. Sınırlara geldiğin zaman tekrar şeride sokuyor. Düz ortada tutmuyor sizi. Sesli de bir uyarı veriyor. Bir daha şeride soktu. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Tabii önümüzde bir araç geldiği zaman fren yapacak mı onu da merak ediyorum ama şu an o testi yapamadık. Ya bunu en çok Passat'taki sistemi çok seviyorum. Fren de yapıyor ya, sonra sağa çekiyor. Bir daha fren yapıyor, duruyor. Ama bu dediğim gibi bu paraya bu özelliğin olması, bu da iyi bir şey. Bak hala şeritten çıkmadı. Şu an güzel bir viraj dönüyoruz. Hala tutuyor. Yeterli. Gayet yeterli. Ben BYD'den yakında otonom sürüş bekliyorum bu gidişte. Bakalım, teknoloji hızlı ilerliyor. Bak keskin bir virajdayız. O tarafa doğru hızlı gidiyoruz. Ona rağmen şeride sokuyor. Hani ve şeride sokup bu taraftan atmıyor seni. O da olabilirdi. Artık tamam. Artık tamam, artık uyan diyor. Yeter. Bak bu süratlere zaten çıkmanıza gerek yok bu arabayla virajda. Gayet yeterli amortisörleri. Vallahi çok övmek istemiyorum ama vallahi çok güzel. Aşırı yumuşak. Ki şehir içinde bozuk yollarda da kullandık.
acayip güzel absorbe ediyor. Bir de şehir içinde bakalım biraz. Şu adaptifi kullanabilecek miyiz imkanımız olursa? Bak 50 ile gidiyoruz bu yolda. Nasıl? Güzel mi? Raylardan geçiyoruz şu an. Bak şimdi. Yayalara yol veriyoruz kesinlikle arkadaşlar. Burada deneyebiliriz. Burada deneyelim abi. Şimdi ben fren yapmıyorum. Güzel bak tam da durmadı. Devam ediyor. Bu sıkışık trafikte çok işe yarıyor. Bak hiç müdahale etmiyorum. Güzel geçti orayı da. Biraz kontrollü geçti. Şu ana kadar bir problem yok bence. Şimdi duracak mesela. Yol verirse. Şimdi dörtlüsü yanıyor. Devam et sen. Kendi devam ediyor. Yavaş. Bak hiç basmıyorum. Biraz dikkat edeceğim buralarda. Biraz dikkat edeceğim. Niye? Frene Virajda. bastın, devreden çıktın. Bu arada şu 80 kilometreye kitlemişiz. Bunu biz bir 40 yapalım değil mi? Sağa sola uçmayalım. Çünkü orada virajı döndü araç. Önü boşalınca Evet. araç görmediği için ne yapıyor? Kaça ayarladıysan ona çıkmaya çalışıyor. Bakalım kime yol verecek BYD? Buyurun. Şu an tamamen durdu. Evet ama ben durdum. Emin olamadım. Emin olamadım. O zaman tekrar aç bakalım. Açıldı. 35'e 40'a ayarladım. 40 kilometre hızı ayarladım. Düşük hızlarda çalışmıyor diye biliyorum normalde ama. Çalışıyor işte. Ben de öyle zannediyordum. Onun için 80'deydi ama çektim. Düz gidelim, 30'a ileride kadar trafik durdu. 30'a kadar. Farkında mısın? Dur kalk trafik arıyoruz. Tabii. Hiç denk gelemeyiz normalde. Aybars. Dur kalk trafiğe. Evet. Basmadın değil mi? Hayır. Şu an durduk. Kendi durdu evet. Bakalım kalkacak mı? Yok artık. Abi güzel özellik olmuş söyleyeyim. Abi ben Çok iyi ya. şimdi güzel kısımlarını, bana göre güzel kısımları söylüyorum. Ben BYD'den 5 kuruş para almadım. Yani olanı söylüyorum. Özellik güzel çalışıyor. Yani bir özelliğin olması var, bir de güzel çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu da çok önemli. Sinyalimizi verdik. Bak hiç şu an yine hala müdahale etmiyorum. Daha ne olsun? Güzel. Şehir içi hızlanmaları nasıl abi? Bu tarz havalar da çok sarıyor. Sıcak kuruda da sarıyor. Tümsekten. Merak etme. Evet evet. Kuruda da sarıyor. Hep Bak sarıyor. şimdi. Bazen de böyle yapıyor. Bir de kış lastiği var altında. Evet. Kont. Diğer lastiklerle sanırım Bunlar Çin lastikleriyle. Onlarla da sarıyor. Continental kış lastiği. Sarmaz diye düşündüm ama gene sardı. şuradan bir U dönüşü yapalım. Kafa buraya gidiyor. Bir sarıyor mu? Artık kafa karışıyor. Hala. Orada sport moddaymış. Buradan değil mi? Evet.
Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aybars Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik etti. Çok sağ ol Aybars. Rica ederim. Ne demek? Dediğim gibi Aybars Bey'in Instagram adresini şuradan P'ye alıyoruz. Instagram adresini açıklama kısmına bırakıyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Görüşürüz, olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.